Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Eskimiş bir dolabın rafını aldım. Muhteşem bir aynaya dönüştürdüm. Bitmiş halini görünce inanamayacaksınız. Hemen nasıl yaptığımı anlatıyorum. Rafın üç kenarı bu şekilde ham bir görüntüye sahipti. Ben de o pütürlü görüntüyü kapatabilmek için rölyef pasta sürdüm. Güzelce kapladıktan sonra rafın kullanacağım kısmını beyaz renk boyayla boyadım. Ben burada uyguladığım ilk katını gösterdim ama 3 katta tamamen kapama sağladı. Dönüşüm boyası kullandım. Boyanın tamamen kuruması için birkaç saat beklettim. Rölyef pasta sürdüğüm yerler istediğim gibi pürüzsüz oldu. İki farklı teknik uygulayacağım. O yüzden tam ortasından bir çizgi çekerek ayırdım. Daha önce ölçüsünü alıp çizginin yerlerini belirlemiştim. Tam ortasına bu ayna gelecek. Onun da çevresinden bir çizgi çizerek yerini belirledim. Kolaylık olması açısından bu şekilde çizdim. Aynanın geleceği yere herhangi bir işlem yapmayacağım. Panonun bir kısmına peçete tekniği uygulayacağım. O yüzden gösterdiğim peçetenin çiçeklerini bu şekilde kestim. Katlarına ayırdım ve peçete tutkalıyla yapıştırdım. Düz bir zemine peçete yapıştırmak çok daha kolay oluyor. O yüzden bu işe yeni başlayacaklar. Kendilerini geliştirmek adına böyle düz tahta parçası, bir tepsi gibi zeminlerde çalışma yapabilirler. Neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde çiçekleri aralara sıkıştırarak yapıştırdım. Sanki böyle bütün bir desenmiş gibi göstermek istiyorum. Dilerseniz peçete yerine pirinç dekopaj kağıdı da kullanabilirsiniz ya da sulu transfer kağıtlarından da kullanabilirsiniz. Ben elimde olanı değerlendirmek istedim. Panonun kenarına peçetenin kenarlarındaki bu deseni yapıştırdım. Ama sadece yarısından itibaren uygulama yaptım. Çünkü dediğim gibi diğer yarısına başka bir işlem yapacağım. Ben bu peçeteyi uzun zaman önce Madame Coco'nun mağazasından satın almıştım. Artık desenli peçete bulmak da zorlaştı. O yüzden dediğim gibi pirinç dekopaj kağıdı da kullanabilirsiniz. Şimdi geldik diğer yarısına. Buraya da yağlı boya eskitme tekniği uygulayacağım. Kuru ve sert kıllı eskitme fırçama azar azar yağlı boya alarak dağıttım. Bu tarz yağlı boyaları hobi malzemeleri satan dükkanlardan ya da kırtasiyelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Yağlı boya diğer eskitme boyalarına göre daha doğal bir ahşap görüntüsü veriyor. O yüzden kullanmasını çok seviyorum. Ama tek kötü tarafı kurumasının biraz zaman alması. Tamamen kuruması hemen hemen 24 saati buluyor. Fırçamda az miktarda bir yağlı boya kaldı. Sil sür tekniği uygulayacağım. O yüzden fırçamı resim yağına batırdım ve peçete yaptığım kısımlara sürüp kuru bir bezle fazlalığını sildim. Fırçayla sürdüğüm tarafa resim yağı kullanmadım. Çünkü orada sadece fırçayla uygulama yapmıştım. Ama bezle sileceğiniz zaman mutlaka resim yağı kullanmanız gerekiyor. Peçete yaptığım kısma yağlı boya sürmemin sebebi çiğ görüntüsünü ortadan kaldırmak, biraz daha sarartmak ve diğer tarafla daha uyumlu hale getirmek içindi. Bu bir kontraplak aplikti. Daha önce silikon kalıbını da almıştım. Hatırlayanlar vardır. Aynı şekilde beyaz renk boyaya boyadım ve yağlı boya tekniği uygulayarak ahşap görüntüsü verdim. Peki burada niye süngerle sürdüm? Çünkü fırçamı yıkamıştım. Tekrardan bulaştırmak istemedim açıkçası. Yağlı boya kullandıktan sonra direkt suyla yıkamayla temizlenmiyor. Tinere batırıp tinerle temizlemek gerekiyor. O yüzden uygulamasını süngerle yaptım. Bir gün bekledi. Şimdi geldik aynasını yapıştırmaya. Ben burada aynasını yapıştırmak için hızlı yapıştırıcı kullandım. Ayna yapıştırmak için yapıştırıcılar da satılıyor ama küçük bir ayna olduğu için iyi bir hızlı yapıştırıcını da yapıştırabileceğini düşündüm. Çünkü daha önce hızlı yapıştırıcılarla
taşla yapıştırmıştım. Gayet sağlam bir şekilde yapıştırıyor. O yüzden küçücük bir kısım için ekstra masraf yapma gereği duymadım. Aynanın çevresine bu esnek çıtayı yapıştıracağım ama öncelikle esneklik kazanması için kaynar suda biraz bekletmek gerekiyor. İyice esnedikten sonra hızlı yapıştırıcıyla aynanın çevresine yapıştırdım. Bu ahşap esnek çıtaları bulmak biraz zorlaştı. O yüzden hobi malzemeleri satan dükkanlarda bunların plastik gibi olanları var. Hatta bu çıtalardan daha kullanışlı çünkü kaynar suda bekletmeye gerek yok. Direkt yapıştırabiliyorsunuz ve üzerine istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Ben elimde kalanı değerlendirdim. Aynanın kenarlarına da her iki tekniği birbirinden ayırmak için de çıta yapıştırdım. Boyayıp ahşap görüntüsü verdiğim bu apliği de kuruduktan sonra hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım. Kullandığım malzemelerin tam listesini açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Aynanın kenarlarına yapıştırdığım çıtayı da uyum sağlaması için beyaz boyayla boyadım. Detaylarıyla birlikte çok daha şık olmaya başladı. Sanki çok zor teknikler kullanılmış gibi görünen ama basit işlemlerle böyle şık tasarım bir aynayı siz de benim videomu izleyerek adım adım yapabilirsiniz. Beyaz boyadığım kısımlar da tamamen kuruduktan sonra yine fırçama azar azar yağlı boya alıp dağıttım. Böylelikle tam bir bütünlük sağlamış oldum. Yağlı boyanın kuruması bayağı zaman alıyor demiştim. Yaklaşık bir 3 gün kadar beklettim ve su bazlı ultramat vernikle vernikledim. Arkasına bu asma aparatlarını vidalayacağım. Büyük bir pano olduğu için karşılıklı olarak 2 tane vidaladım ki asıldığında daha sağlam bir duruş sergilesin. Ve sonunda çalışmam bitti. Ben çok beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eski bir dolap rafı, hiçbir mağazada bulamayacağınız özel tasarım muhteşem bir aynaya dönüştü. Sizlere de fikir olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.